Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün işte bu yeni aldığım şu Deniz marka oto yıkama makinesiyle, basınçlı oto yıkama makinesiyle aracımı yıkayacağım. Araç gördüğünüz gibi baya kirli. Kaputu, tavanı, siyah tavanı görüyorsunuz. Yanlar da aynı şekilde. Şimdi bununla bu kiri direkt daha köpük sürmeden çıkarabiliyor muyum ona bakacağım. Kovadan çektireceğim. Nasıldı ürün? Şöyle ürünü açalım önce. Yani burada hortumu var. Nozulu var. Köpük aparatı. Hortum bağlantısı. Filtre girişi. Makine ve pilleri. Şunu bir alalım önce. Hortumu açayım. Evet, hortumun bir ucuna filtreyi bağlayacağım. Şu şekilde. İyice takıyorum. Hava almayacak şekilde. Diğer ucuna ise hortumun şu kapağı çıkarıp şuradan geçirmem lazım. Bu sert bir hortum. Şu şekilde geçirdim ve sırada şunu takmak var. Şöyle taktıktan sonra bunu da hortumu iyice sıksın diye böyle yerine sıkılaşana kadar takıyoruz. Sonra buraya takacağız. Evet. Cihazın pilini tanıtım videosunda nasıl takıldığını göstermiştim. Bu şekilde cihazın pilini de bu şekilde taktık. Şunu da şuraya takacağız. Şu şekilde. Nozulu nasıl takıyorduk? Nozul şöyleydi. Getiriyoruz. Şu kısmı altta kalacak. Bakın şu. Sonuna kadar ittirip çevirdiğimizde nozul da yerine oturmuş oluyor. Evet, taktıktan sonra havasını atacağız. 15 dereceye ayarla. Evet. Havasını attık. Şimdi bakalım şunu çıkaracak mı? Bu 15 derece. Bu 15 derece. Şurada da gördüğünüz gibi. Bunun sıfırı var. Bir de 25'i var. 25'e bakalım. Bu alçak devir. Hortumun ucu burada gördüğünüz gibi. Bu da yedeği. Bakalım çamuru çıkaracak mı? Birazcık bekleyelim ve görelim. Yani şöyle lastiği göstereyim. Evet, çamuru çıkarıyor direkt. İşte. Acayip bir şey. Hortumu 5 metre uzunluğunda. Ve inanılmaz bir basınç. Evet, köpüksüz olmaz tabii ki. Ama şöyle göstereyim. Yani gerçekten fena yıkamadı. Görüleceği üzere yani bayağı bir fark var. Üst tarafta biraz şöyle görünüyor çamur ama eskisi kadar değil. Bir de dik tutmadım onu. Dik tuttuğum yerler temiz gibi. Gayet başarılı. Kuruduğunda daha iyi belli oluyor. Gerçekten. Cihaz çok güzel.
köpük püskürtme aparatına da bakalım nasıl çalışıyormuş. 200 mililitre kadar şurada seviye göstergesi. Şampuan. Üzerini suyla tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra bir de köpük atacağım. Bu arada şuna da bakın. Gördüğünüz gibi ağzına kadar su doldurdum. Böyle güzel doğanın içerisinde bir kaynak suyu. Bu organik bu arada. Köpük aparatını taktım. Yine suyun içerisinde olması gerekiyor. Yani su girişinin bağlı olması gerekiyor. Deneyelim bakalım. Gayet güzel püskürtüyor. Evet, köpüğü akıtıyorum. Duruluyorum yani. Sünger de sürmedim bu arada. Sonuç nasıl olacak bakalım. Evet, sırada arabanın sol tarafının köpüklenmesi var. Tavanı vesaire yaptım. Tavana bir daha geçeceğim. Ve köpükleyeceğim. Köpükleme aparatının şu üzerindeki düğme sayesinde ne kadar köpük püskürteceğimi çok rahat karar verebiliyorum. Ve daha sonra sonucu hep birlikte göreceğiz. Evet. Vegan etek araba. Bir bataryayla yıkadım tamamını. Hatta şöyle 2 kez köpük sıktım. Sıktığım 2 kez köpüğün bir keresinde sünger yaptım. Yani süngerle temizledim. 4 kez falan durulama gibi sadece su kullandım. Ve yetti. Yani inanılmaz basınçtı. Hele 0 dereceyi aldığınızda 5 metre uzağa püskürtür diyor ama bence 5 metreden fazla. Bu arada 0 nasıl kir çıkarıyor? Tabi burayı temizledim önceden. Bunun için ayrı bir video yaparız. Nasıl kir çıkarıyor? Birlikte bakarız. Ama sacın sesini dinleyin. Ya inanılmaz. Bakın. Bu tabelaya gidiyor. Yani 5 metreden fazla var bence. Evet, arabayı son bir kez durulayıp ondan sonra sileceğim. Aslında silmeyeceğim, hava tutacağım. Hava tutmak için ne kullandığımı da göstereceğim size. Onunla ilgili de ileride bir video yapacağım. İşimiz bittikten sonra ne yapıyoruz? Önce şunu ayırıyoruz. Hortumun içini boşaltacağız. Sonra bunun içindeki suyu boşaltacağız. Evet, bu kadar. Fazla devir artmasını istiyoruz. Bunu şu girişinden üfledim hatta. Böyle su kalmadı. Şuna da üfledim. Bunda da kalmadı. Salladım şöyle. Bunu ne diyordu kullanıcı kitapçığında? Kullandıktan sonra önce bir kurumasını bekleyin. Kuru bir yere koyun. Ben de öyle yapacağım. Kuruması için arabada bırakacağım. Bunu şu şekilde. Nozulunu da öyle. Evet, bunu da açayım. Bunu da yıkamıştım. Bu da böyle kurusun. En sonunda aslında bunun içine koyup bunun içinde kurumasını da sağlayabilirim. Hatta öyle yapayım. Ağzını açık bırakırım. Tabi bataryayı çıkarıyorum. Bu bataryayı dolduracağım. Bataryasız olarak bunları bırakıyorum. Bunu yerine koydum. Bunun korumasına gerek yok. Bunu böyle de bırakabilirim. Üstünde bir yere.
Nozulun yeri şurasıydı. Onu da böyle dik bırakacağım. Şöyle bırakacağım kurusun diye. Artık o bir tek bataryayı doldurmak için aldım. Bu cihazın bir farkı daha var. O da şu girişin önüne şu aparatla birlikte takılan şu filtre. Bak görüyor musunuz? Kirli. Yani şu filtre olmasa bu kirin hepsi pompanın içine gidecek. Ve pompa uzun ömürlü olmayacak. Bunu yıkayacağız. Yıkayınca nasıl farklı görünüyor hep birlikte göreceğiz. Bakın çıkıyor. Kiri görüyor musunuz? Pisliğe. Bakın. Yani şu filtre bile kesinlikle çok basit bir şey ama gerekli bir şey. Bakın önceki hali nasıldı, şimdi nasıl. Yani bu metal filtre kesinlikle şart. Cihaz uzun ömürlü olması için. Dediğim gibi şunun içinde bu. Bunu da şöyle koyalım. Ve şurada bunu da kurumaya bırakayım. Hortumu da saracağım. Bunu göstermiyorum. Şu cihazda biraz yüksek ses çıkıyor. Sesini kısacağım ama videonun yine de yüksek ses çıkıyor. Ne işe yarıyor? Tabii şu anda iyice kurutmadım. Yani tamamen kurutmuyor şu anda. Mevsim çünkü sonbahar, hava soğuk. Ancak bildiğiniz ufacık bir silme hamlesiyle işi bitirebiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Yani cihaz bu. Üst tarafını AliExpress'ten, bataryasını Türkiye'den aldım. Şarj aletini de Türkiye'den aldım. İşi çok kolaylaştırıyor. Bakın şöyle fanla. İnanılmaz yüksekte bile. Evet, kurutacağım. En son halini de çekeceğim. Bu arada şu cihazın üfleme gücüne bakalım. Yani şu arası şuradaki şuna kadar olan mesafe şu anda 2 metrekare buradan. Bakın. Böyle bir cihaz işte. İnanılmaz kuvvetli. Evet, arabayı böyle hani ormanlık bir alanda ne kadar suyla yıkadım? Ben biraz fazladan tuttum. Dediğim gibi fazladan tuttuğum için ilave bir kova fazla yıkadım. Yani 2 kovayla yıkadım. İkisi de 15 litreydi. Yani 30 litre suyla yıkadım. Ve araba gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Sadece köpük püskürtmedim. Köpüğü püskürttükten sonra bir de Sonax'ın mikrofiber süngeriyle süngerledim. Evet. Burada da gördüğünüz gibi. Cihaz güzel. Gerçekten basınçlı. Şu anda piyasada satılan bataryalı seyyar yıkama makinelerini unutun. Yani onlardan çok daha fazla basınçlı. Debisi de fazla. Onun için biraz daha su fazla harcıyorsunuz doğal olarak. Suyu biraz daha fazla harcıyorsunuz. Ama böyle doğada arabanızı yıkamak isterseniz arabanızı bu şekilde yıkayabiliyorsunuz. Yani çok değişik, çok güzel bir cihaz. Bu cihaz bambaşka bir seviye. Ben aldım. Dediğim gibi firmayla bir anlaşmam yok. Parasını ödeyip aldım ben de. Linkini bırakıyorum. Almak isteyen olursa. Benim aldığım cihazda bir sorun yoktu ama satıcı ilgili zaten puanlarına bakarak aldım.
Yani iyi puan vermiş herkes. Memnun kalmış satış sonrası hizmetlerden. Dolayısıyla ben de tavsiye ederim. Benim cihazım iyi çıktı. Satıcının dediğim gibi satış sonrası hizmetleri iyi. Herhangi bir problem çıkarsa da yorumlara bakarsanız zaten yardımcı oluyorlar. Basınçlı yıkama makinesinin etiket bilgilerine gelecek olursak, bir kere videoda da söylemiştim. Bu makine piyasadakilerden çok daha fazla güç üretiyor. Evet, biraz fazla su tüketiyor ama bu gücünden kaynaklanıyor. Fazla su tüketmesinin sebebi de debisinin ve basıncının yüksek olması. Şimdi etiket bilgilerine bakalım. Markası Deniz King. Modeli E021. Fırçasız elektrik motoru var. Fırçasız olması güzel. Fırçalı olunca fazla güç elde edemiyorsunuz ve fırçaları değiştirmeniz gerekebiliyor ileride bakım yapmak adına. Bu daha az sürtünme demek, fırçasız olması. Fırçasız seyyar araba yıkama makinesi. Basınçlı yıkama makinesi. Etiket bilgilerine gelecek olursak, güç oranı 300 Watt. Batarya paketi 2 tane 21 volt DC 3 amper saatlik bataryası var. Diğer piyasada satılanlarda 2 amper saatlik batarya var. 3 amper saat daha uzun ömür demek ve motoru güçlü, 3 amper saat kaldırır. Zaten daha önce ben diğer piyasada satılanlardan bir tanesini alıp bakmıştım. Bunun bataryası daha büyük, daha ağır. İçi dolu belli. Maksimum basınç 3.5 MPa 510 PSI diyor. Diğerlerinde biraz daha düşük. Hortum uzunluğu 5 metre. Diğerleriyle aynı. Flow rate dediği de debisi, yani suyun akış oranı dakikada 5 litre. Yani gerçekten çok hızlı su tüketiyor. Çünkü çok daha basınçlı, çok daha debili. Cihaz güzel. Yani etiket bilgileri bu şekilde. Hemen bu videonun devamına bir fotoğraf ekliyorum. Piyasadaki çoğu yıkama makinesinin etiket değerleriyle bunun etiket değerlerini karşılaştırdığım bir fotoğraf ekliyorum. Ona da bakabilirsiniz. Videomu izleyip beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için videomu beğendikten sonra Hype diye bir seçenek çıkıyor. Orada da Hype'a tıklayıp Hype puanı yollarsanız sevinirim. Küçük kanallara izlenme oranını arttırabilmek için Hype puanının verilmesi gerekiyor. Hype puanı yüksek olan kanallar daha çok öneriliyor. Böylece daha çok kişiye ulaşırız. Videomu beğendikten sonra Hype puanı da verirseniz bana destek olmuş olursunuz ve videoda daha fazla kişiye ulaşmış olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.